8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz uzman estetisyen Hülya Özkan. Hülya Hanımcığım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hülya Hanımcığım, cilt bakımı yaptırmanın yaşı var mıdır? Aslında erkek, kadın, genç, yaşlı aslında herkesin yaptırması gereken bir işlem. Ben herkese öneriyorum. Özellikle bu ara ergenlik çağında olan gençlere çok daha fazla öneriyorum. Çünkü artık yeme, içme ve beslenme şeklinden olsa gerek standartın üstünde bir sebum salgıları var. O yüzden dönem dönem cilt bakımı yaptırmalarını öneriyorum. Ama tabii ki böyle 20'li yaş üstüne çok daha sıklıkla öneriyoruz. Kesinlikle. Şimdi yaz ayları için ben Evet, soru sormak istiyorum. tabii Bu ki. yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir şey var mıdır? Veya bu bakım başka bir özellik arz eder mi yaz için? Şöyle yaz ayında artık tabii ki güneş koruyucu artık defalarca söylüyoruz ama buradan tekrar söylemek istiyorum. Güneş koruyucu bir kere hep hayatımızda olmalı. Özellikle yaz aylarında eğer çok güneşe maruz kalıyorsak mutlaka böyle 2 saatte bir, 3 saatte bir yenilemelerini öneriyorum. Ama bunun yanı sıra bu ara sıklıkla kendi işletmemde de yaptığım bir işlemden bahsetmek istiyorum. Yazdan dolayı çok fazla kuruyor cilt. Yani cilt nemini güneşten dolayı çok fazla kaybediyor. O yüzden de dönemsel olarak özellikle tatil dönüşlerinde mutlaka bir nem bakımı öneriyorum danışanlarıma. Hem ev devamda ama böyle klinik ortamında profesyonel anlamda mutlaka öneriyorum. Peki Hülya Hanımcığım, enjeksiyonlu işlemlerden korkan genç danışanınız olsun Evet. ya da orta yaş grubu olsun. Bunlar için tavsiyeniz nedir, yönlendirmeniz nedir? Bunlar için de bir bilgi alalım sizden. Tabii ki. Elbette ki herkese enjeksiyon işlemi yapamayabiliriz. Kişi bazen bunu istemiyor ama aynı zamanda genç de kalmak istiyor. Burada son zamanlarda sıklıkla yapmış olduğum bir işlemden bahsetmek istiyorum. HIFU işlemi, fokuslu ultrason. Orta yüzde bir kayma varsa, eğer bir elastikiyet kaybı varsa veya nazolabiyerler çok belirginse burada HIFU işlemini şiddetle öneriyorum. Aynı zamanda ameliyatsız yüz germe işlemi olarak da geçer. Çok ağrılı değil, enjeksiyon ihtiyacı olmadan tamamen böyle fokuslu ultrasonla yüzü yukarıya doğru çekerek çok kısa yarım saatlik bir işlem. Sonucunda hemen böyle bir 15-20 gün sonra almaya başlıyor. Tabii bununla beraber de mutlaka kolajen takviyesi ağız yoluyla olabilir. Onun yanı sıra günlük hayatında içeriğinde kolajen özelliği olan kremler, serumlar mutlaka kullanabilir. Bunları da düzenli olarak yaparsa elbette enjeksiyon olmadan da ciddi bir gerginlik, daha genç, daha diri, daha sağlıklı bir cilt olabilir. Peki bu bahsetmiş olduğumuz işlem tek seanslık bir işlem mi ya da belli ay sonra, belli yıl sonra tekrar yaptırılmasını önerdiğiniz bir işlem midir? Yani burada tabii kişinin yaşı, cilt yaşı çok önemli aslında. Oradaki deformasyonun ne kadar olduğu önemli. Ama normal şartlarda ben 35 yaş üstündeki gruba açıkçası öneriyorum. Hani yer çekiminden dolayı minik minik ciltte bir kayma başlıyor. Buna daha erken müdahale edersek elbette ki daha az hasarla bu süreci atlatmış oluruz. Genelde tek seans olarak uygulanıyor. Ben yine bir ay sonrasında danışanımı kontrole çağırıyorum. Kontrolde ihtiyaç halinde tekrarında uygulamam gerekiyorsa elbette ki uyguluyorum. Eğer minik de olsa bir simetri problemi varsa, ama onun dışında aslında yılda bir kere uygulanması gereken bir işlem. Çok sıklıkla yapılmaması gereken bir işlem. Çünkü doku altında bir tahribat oluşturuyor. Dolayısıyla bu tahribatın cildin altında, evet yüzeyde herhangi bir tahribat yok ama doku altında bir tahribat var. Doku altında agresif bir tahribat oluşturduğu için dolayısıyla çok sık yapılmaması gerekiyor aslında. Genelde yılda bir önerimiz. Hülya Hanım, sıvı estetik Evet. bu nedir? Neleri kapsar bu sıvı estetik terimi? Evet, ben aynı zamanda güzellik uzmanının yanı sıra aynı zamanda estetik danışmanlığı da yapıyorum. Sıvı estetik de bu ara çok rövajda olan bir işlem aslında. Sıvı estetik, yüzündeki herhangi bir şekil bozukluğu varsa veya hiçbiri değil ama bir elmacıklarda kayma varsa, orta yüzün dolguya ihtiyacı varsa, dolgu, botoks, gençlik aşısı benzeri birçok işlemin aslında genel adıdır sıvı estetik. Bu arada böyle gençlerin de çok artık istediği bir işlem. Çünkü çene hattını şekillendirmek için veya elmacıklarını daha belirgin hale getirmek için de tercih edilen bir işlem. Ve bence cilde hiçbir zararı yok. Çünkü içindeki etken madde hyaluronik asit. Dolayısıyla zaten doku altınızda var olan bir asitle bütünleşip sentez sağlamaya başlıyor. Bu da etkisini kaybetse bile, yani 10 ila 18 ay içinde etkisini kaybetse bile cilt eski halinden çok daha kaliteli oluyor. Çünkü doku altında sağlamış olduğu sentezle beraber sizin kendi kolajeninizi de aynı zamanda aktifleştiriyor. Peki Hülya Hanımcığım, cilt bakımları yapıyoruz. Evet. Kliniğinizde.
takviye olarak bir de karbon peeling'i danışmak istiyorum Evet. size. Karbon peeling nedir? Amacı nedir? Ne kadar sürede yapmak gerekir? Kombin işlem midir? Aslında kombin bir işlem olabilir. Çok da sıklıkla yaptığımız işlemlerden biri. Çünkü sadece hasta bunun için 5 dakika ayıracak. Yani uzun bir zaman ayırmayacak. Cilt yüzeyinde herhangi bir tahribat oluşmayacak. İşlem sonrası sosyal hayatına devam edebilecek bir işlem. Şöyle söyleyeyim. Özellikle yağlı ciltlerde sıklıkla yapıyoruz. Çünkü yağlı ciltte çok fazla sebum salgısı var. Bu da gözeneği çok fazla genişletiyor. Gözenek genişlediğinde ciltte elastikiyet kaybı başlıyor. Dolayısıyla karbon burada yine hemen doku altında bir tahribat oluşturarak hem cilt kolajenini hızlı bir şekilde yukarıya çekiyor, gözeneği sıkılaştırıyor. Gözenek sıkılaştığında dolayısıyla cilt elastikiyeti de daha kuvvetli hale geliyor. Bunun yanı sıra leke tedavilerinden çok korkan, agresif leke tedavilerinden korkan, soyulma sürecini yaşamak istemeyenlerin de tercihi. Çünkü karbon peeling yüzeysel lekeleriniz varsa bunları da minimalde açıyor. İnce çizgileriniz varsa keza bunları da minimalde açıyor. Yani çok ciddi bir cilt hastalığı yoksa kişinin, herkesin böyle rahatlıkla tercih edebileceği bir işlem. Ama özellikle yağlı ciltlerde daha böyle paket şeklinde öneriyorum. Yani 6-8 seans şeklinde mutlaka 15 gün arayla alıyorum. Çünkü onda biraz daha tedavi metodu uygulamış oluyoruz. Ama atıyorum kuru bir cilt dönem dönem yaptırabilir. Bu da ince çizgilerini açar. Cildinde minimalde olsa bir lekelenme varsa onu alıp cilde daha homojen, daha sağlıklı bir görüntü verir. Bu cilt lekeleriyle ilgili olarak uyguladığınız bir protokol, bir yöntem var mı? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Elbette var. Kendi kliniğimizde özellikle kendi protokolümüz olan bir protokolümüz var. Etken maddesi çeşitli vitaminler ve amino asitlerden elde edilen bir solüsyon yöntemidir. Bu solüsyon yöntemi üstteki ölü tabakalarınızı alırken aynı zamanda şöyle bir özelliğe de sahip. Solüsyon özelliğinden dolayı doku altınıza da nüfuz ediyor. Bu da doku altına zaman içinde yerleşmiş olan lekelerin de açılmasını sağlıyor. Aynı zamanda bir yenileme protokolü olarak da geçer. Yani kişi yaz ayından çıkar, cildinde homojen, sağlıksız bir görüntü varsa, cildine bir canlılık vermek istiyorsa, aslında dönem dönem hepimizin ihtiyacı var buna. Onun için de bu protokolü seçebilir. Bir lekede bir tedavi sürecine dahil oluyoruz. Onda birkaç seans uygulamamız gerekiyor. Ama çok ciddi bir leke problemi yoksa, sadece ben bir aydınlanmak istiyorum, üstteki ölü tabakamdan arınmak istiyorum diyen kişilere de böyle özellikle yaz sonu bir seansta olsa mutlaka uyguluyoruz. Kişinin sosyal hayatında çok ciddi boyutta etkilemiyor. Aslında 3 ila 7 günlük bir süreç oluyor. Minik minik bir kepeklenme gibi bir soyulma oluyor. Çok agresif olmamakla beraber. Güzel, keyifli, iyi de sonuç veren bir işlem. En önemlisi zararsız, bir deformasyon yaratmadan yapılan bir işlem. Peki siz uzman estetisyen olarak günlük cilt bakımını nasıl yapıyorsunuz kendiniz için? Bizler de feyz alalım sizlerden. Elbette. Ben yaklaşık 15 yıldır bu meslek dalıyla ilgiliyim ve uzun yıllardır da yapıyorum. Tabii bunun vermiş olduğu bir bilinçle mutlaka düzenli cilt bakımlarıma özen gösteriyorum. Ama en önemlisi, artık 30 yaş üstü olduğum için mutlaka anti-aging özelliği olan ürünler kullanmaya özen gösteriyorum. Elbette yaşlılığın önüne geçemeyiz ama güzel yaş almak bizlerin elinde. Kesinlikle sonuna kadar hak ediyoruz. O yüzden Evet. o Teknoloji bizler için gelişiyor. Biz de bunlardan faydalanmalıyız. Tıp da bize destek veriyor Evet, kadınlara. evet, aynen öyle. Bunu söylemişken 30 yaş üstü izleyiciler için Evet. yani genel olarak önerileriniz var mı? Evet, 30 yaş üstü olan danışanlarıma çok fazla önerim var aslında ama ben özetleyecek olursam bir tek profesyonel cilt bakımıyla cildi genç tutamayız ya da bir tek ev devam ürünleriyle cildi genç tutamayız. Çünkü şöyle düşünelim, biz 25'ten sonra artık kolajen kaybına geçiyoruz doku altında. Dolayısıyla mutlaka dışarıdan profesyonel anlamda destek vermemiz gerekiyor. Bu da yine demin bahsettiğim gibi mezoterapiler olabilir, gençlik aşıları olabilir veyahut da orta yüzde nazolabiyenlerde bir çökme başladıysa, bir elastikiyet kaybı başladıysa bunlar için de elbette ki dolgu desteğini mutlaka sağlamalıyız. Bu şekilde cildi çok daha kaliteli, çok daha genç, çok daha sağlıklı görebiliriz. Peki değerli izleyicilerimize güneş kreminin faydalarından da bahsedelim. Bu kadar bakım yapıldı, Evet. mezoterapiler yapıldı, gençlik aşıları, haricen cilt bakımları, karbon peeling, HIFU. Bu işlemler yapıldıktan sonra sizin güzelleştirmiş olduğunuz cilde güneşin zararlı ışıklarından korumaları gerektiğini bir de vurgulayalım isterim. Tabii ki öyle. Çünkü şöyle, güneş bize inanılmaz zarar veriyor. Aslında yüzümüz için hiçbir faydası yok güneşin. Leke, kuruluk, nemsizlik gibi zararları var aksine.
Günlük hayatımızda güneş koruyucuya çok önem vermemiz gerekiyor ama genelde şunu çok duyuyorum. Ben evet sürüyorum ama günde sabah bir kere evden çıkarken sürüyor olmanızın elbette ki bir faydası yok. Çünkü güneş koruyucular evet şu an 50 artılar 80'e tekabül ediyor ama yine de koruyucu özellikleri mutlaka 4 saatte bir, 3 saatte bir yenilenmesi gerekiyor. Özellikle çok fazla güneş önünde vakit geçirenler tabii geçirmemelerini tavsiye ediyorum ama eğer geçiriyorsa da mutlaka sık sık 3 saatte bir, 4 saatte bir yenilesin. Aksi takdirde yaz sonlarında çok ciddi lekelerle karşılaşabilirler ve bu lekeler sadece yüzeysel dediğimiz epidermis tabakasında oluşmuyor. Maalesef doku altına da iniyor. Bu sefer bunların tedavileri çok daha zor oluyor. O yüzden herkes güneş koruyucusuna dikkat etsin. Kesinlikle dikkat etmeli. Peki kadınlar çok fazla zaten bu alana, güzellik Evet. sektörüne olsun ya da medikal kısımla da ilgileniyorsunuz. O kısma ilgisi çok büyük. Evet. Kendimden de biliyorum. Peki erkeklerin yaklaşımı nasıl? Yani şöyle ben kendi kliniğimden gözlemlediğim kadar söyleyeyim. Evet bir 5 yıl öncesinde bu söylediğinize katılıyorum. Daha çok kadınların ilgi alanıydı. Ama son zamanlarda erkeklerin de çok ilgi alanı olmaya başladı. İşte bir botoks için geliniyor. Cilt bakımına zaten artık erkekler de çok ilgili. Ama onun yanı sıra bir gençlik aşısı belki de eşlerinin desteğiyle de geliyor olabilirler. Erkek danışanların da tercih ettiği bir işlem haline geldi. Çünkü şöyle düşünelim. Cilt bizim aynamız ama bu sadece kadınlar için geçerli değil. Bu erkekler için de geçerli. O yüzden yüzümüzde oluşan bir çizgiden, bir lekeden bizler nasıl rahatsız oluyorsak erkekler de rahatsız oluyor. Bence bu toplumsal bir problem. O yüzden kadın erkek ayırt etmeksizin bence herkesin cildine özen göstermesi gerekiyor. Herkes diri, sağlıklı bir cildi hak ediyor. Kesinlikle kişisel bakım Evet, önemli diyoruz. kesinlikle önemli. İyi ki geldiniz Hülya Hanımcığım. Ya, çok teşekkür Keyifli ederim. bir sohbet Ayağınıza geçti. sağlık. Çok sağ olun. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Evet, 8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz uzman estetisyen Hülya Özkan idi. Kendisiyle cilt bakımının ne kadar sağlıklı günlük hayatımızda olması gerektiğinden bahsettik. Haricen medikal işlemlerden bahsedildi. Evet, 8'e Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.